Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava kullanmadan sadece merdane ile incecik baklava yufkası nasıl açılır onun videosunu hazırladım. Sadece merdane ile kolay baklava tarifimizin, hadi buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Baklavamızın hamuru için 2 adet yumurtamı yoğurma kasesine ekliyorum. Malzemelerimi öncesinde yarım saat kadar tezgahımda dinlendirdim. Kışın 1 saat oda ısısında dinlendirmeye özen gösterin. 1 çay bardağı suyumu, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimlik çay bardağı. 1 su bardağı sıvı süt kremamı ekliyorum. 1 silme çay kaşığı tuz ekliyorum. Sıvı kremamın sizlere kutusunu da göstermek istiyorum. Daha önce yapmış olduğum baklavada çok sorulmuştu. Bilmeyen arkadaşlar için bu şekilde kutusunu da göstermek istedim. 2 yemek kaşığı üzüm sirkemi de ekliyorum. Sirke olarak elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Mutlaka öncesinde bütün malzemelerimizi oda ısısında yarım saat kadar dinlendirmeye özen gösterelim. Bu çok önemli. Kışında 1 saat dinlendirirseniz daha güzel olur. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Unum her zamanki gibi çok amaçlı baklavalık un kullanıyorum. Bunu özellikle belirtiyorum. Normal un kullanmıyorum baklava ve el açması böreklerde. Unumu yavaş yavaş kontrollü şekilde ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım. 200 milimlik su bardaklarıyla. Tabii ki bu ölçü un markasına, kullandığınız malzemelere göre değişebilir. Lütfen hamurun kıvamına göre un eklemesi yavaş yavaş yapmaya özen gösterin. Hamurum ele yapışmayacak orta sertlikte kıvam alana kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması yeterli. Elime yapışmıyor ve çok güzel hamur oldu. Tezgahıma alıyorum. Çok az un serptim tezgahıma ki hamurum daha güzel toparlanması için. 1-2 dakika aralıksız şekilde hamurumuzu yoğuralım. Sıcak havada da mümkün olduğunca bu işlemi çabuk yapalım. Hamur kendini salmaması için. Şu an hava çok sıcak olduğu için ben bu işlemleri hızlıca yapıyorum. Hamurumu uzun şerit olacak şekilde ayarlıyorum. Hamur kesme aparatımla ilk önce ortadan ikiye kesiyorum ve sonrasında ufak ceviz büyüklüğünde olacak şekilde 30 beze yapıyorum. Yufkalarımı beşerli olacak şekilde açacağım. Bezelerimi de 30 tane yapacağım. Ufak ceviz büyüklüğünde yapıyorum. Cevizden çok da ufak yapmayacağım. Tepsiden olabildiğince büyük açacağım. Eğer sizler tepsi boyutunuzda yapmak istiyorsanız yaklaşık 40 santimlik tepside yapacaksanız 40 beze yapmanızı tavsiye ederim. Ben 30 beze olarak yaptım. Bezelerimi servis tabağına alıyorum. Üzerine ilk önce buzdolap poşetiyle kapatıyorum ve sonrasında hava almayacak şekilde tekrar poşet geçiriyorum. Poşetimi de güzelce bağladıktan sonra buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlenmeye alıyorum. Sizler ilk defa yapacaksanız 2 saat dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Baklavam buzdolabına dinlenirken ben de baklavamın şerbeti için tencereme 5 su bardağı kadar toz şeker ekliyorum. 5,5 su bardağı su ekleyeceğim. Sizler daha büyük tepside yapacaksanız şeker ve su miktarını artırabilirsiniz. Şerbetimin suyunu da ekledikten sonra ocağımın üzerine alıyorum. Tahta kaşık yardımıyla güzelce şekeri eriyene kadar karıştırıyorum. Baklavada şerbetin erken şekerlenmemesi için mutlaka tencerenin yan taraflarında şeker tortularının kalmamasına özen gösterin. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynatıyorum ve sonrasında çeyrek limonumu şerbetimin içine ekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra saatimi tutuyorum. Orta ateşte yaklaşık yarım saat kadar şerbetimi kaynatıyorum. Kesinlikle bu aşamada ocağınızın altını çok açmamaya özen gösterin. Baklavanın inceliği hamuru kadar da şerbet çok önemlidir. Eğer çok akışkan sulu şerbet yaparsanız baklavanız yumuşak olacaktır. Normalde yarım saat kaynatmak gerekiyor. Ben bu baklavayı özel olarak sevdiğim bir dostum için yapacağım. O birazcık yumuşak istedi. O sebeple ben 20 dakika kaynattım. Sizler eğer çıtır bir baklava istiyorsanız 30 dakika kaynatmaya en az özen gösterin. Kaşık yardımıyla damlalarını 25 dakikadan sonra kontrol edin. Ağır ağır damlıyorsa şerbetiniz olmuş demektir. Altını kapatın ve kenara soğumaya alın. Yaklaşık 30 dakika en az kaynatmaya da dikkat edelim. Şerbetli kenarda soğurken ben de bu arada buzdolapta 1 saat dinlendirmiş olduğum hamurlarımı 10 tane bezemi nişastanın içine alıyorum. Geri kalan bezelerimi de üzerine örtüp kenarda dinlenmeye alıyorum. Bezemi nişastayı güzelce buladıktan sonra parmakla üzerine baskı uyguluyorum ve tekrardan nişasta döküp merdane ile
pasta tabanına biraz büyük olacak şekilde açıyorum. Bu aşamada bezelerimizi olabildiğince hızlı açmaya özen gösterin ki kenarda açılmış bezelerimizin de üzerinin kurumaması için. Mümkün olduğunca bezelerimizin hepsini aynı boyutta yapmaya da özen gösterelim. Geri kalan yine bezelerimi tekrardan nişastaya buluyorum ve ilk önce parmaklarımla biraz baskı uyguladıktan sonra merdane ile pasta tabanından büyük olacak şekilde açtım hepsini ve tepsime yerleştirdim. Onarlı olacak şekilde 3 tane grup yaptım, tepsime yerleştirdim. Ayrıyetten aralarını nişasta gezdirmedim. Sadece açmış olduğum nişasta yeterli geldi. Üzerine buzdolap poşeti ve tekrardan bez örtüyorum. Oda ısısında yarım saat dinlenmeye alıyorum. Özellikle bu sıcak havalarda yarım saatten fazla dinlendirmemeye özen gösterin. Hamurlarınız kendini çok salar. O sebeple yarım saat dinlendirmeniz yeterli. 5 tane bezemi tezgahımın üzerine alıyorum. Aralarını yarım yemek kaşığı kadar olacak şekilde nişasta döküyorum. Çok fazla nişasta gezdirmeyeceğim. Sadece bir kere bu aşamada nişasta dökeceğim. Nişasta olarak da mısır nişastası kullanıyorum. Sizler tabii ki dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Nişastayı güzelce dökelim ve elimizle her yere işlemesini sağlayalım. Üst katına da nişastayı döktükten sonra merdaneyi alıyorum. Ufak baskılar uyguluyorum ve sonra ilk önce kenarlardan açmaya başlıyorum arkadaşlar. Ne kadar kenarlarına baskı uygularsanız baklava yufkanız daha ince olmuş olur. Her zaman yufkaların kenarlardan kurumaya başladığı için ilk önce kenarlardan inceltmeye başlayalım. Sadece merdane ile açacağım. Bakın dinlendirdiğim için de çok kolaylıkla açılıyor. Hiç eğer oklava kullanamıyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. 5 yufkanız birbirine yapışsa da hiç önemli değil. Sonrasında zaten pişerken çok güzel katlara ayrılacak. Merdane ile hızlıca 40 santim kadar açmış olduğum yufkamı size göstermek istiyorum. Bakın araları hala yapışmamış ve kolaylıkla ayrılıyor. Sizler de bu tarifi dikkatli şekilde uygularsanız çok güzel baklava yufkası açmış olacaksınız. 40 santim kadar büyüttükten sonra yufkamın en üstüne çok az nişastaladım. Hava çok sıcak olduğu için hamur kendini salmaması için. Sizler de gerekirse çok az sonradan aralarına değil ama üst katına ekleyebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, ben yeteri kadar büyüttüğüm halde araları kesinlikle yapışma olmadı. Olabildiğince merdaneyi yufkaya açarken hızlı kullanmaya özen gösterelim. Yufkanın kurumasına izin vermeden. Camımızın kapımızın da kapalı olması yufkamızın daha kolay ve çabuk açılmasını sağlar. İlk beşli yufkamı açtım. Tepsimden olabildiğince büyük açmaya özen gösterdim ki baklavamın da daha ince ve güzel olması için. Kenarlarından da 5-6 santim genişliğinde kalacak şekilde yufkamı açtım. Tepsimin büyüklüğünde hamur kesme aparatıyla kestikten sonra tepsimi tereyağla yağlıyorum ve kesmiş olduğum baklava yufkamın orta kısmını tepsime yerleştiriyorum. Kenarlarını da tekrardan kesiyorum ve tepsime yerleştireceğim. Çok ufak olmayacak şekilde, çok da büyük olmayacak şekilde keselim kenar parçalarında ve tepsimize yerleştirelim. Yani böylelikle 30 tane bezadan daha fazla yufka elde etmiş oluyorsunuz baklavada. Bakın kenar payları bile katları ayrılıyor. Yufkamızın kenar parçalarında baklavamızın her yerinin eşit kalınlıkta olması için tepsimizi düzgün yerleştirmeye özen gösterelim. İlk 5 tane yufkamı açtıktan sonra yine aynı şekilde aralarına çok fazla olmayacak şekilde nişastayı gezdiriyorum ve merdanemle hızlı şekilde ilk önce kenar kısımlarını bastırıyorum. Kenarlarını ne kadar güzel bastırırsanız baklavanız daha ince ve lezzetli olmuş olacaktır. 5 tane yufkamızı ters çeviriyoruz. Alt kısmının da aynı eşit büyüklükte olması için mutlaka ara ara alt üst ederek merdane ile açmayı ihmal etmeyelim. Biraz büyüttükten sonra tekrardan ters çeviriyorum. İki tarafında aynı eşit büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. 15 tane bezeyi beşerli olacak şekilde tepsime yerleştireceğim. Yine aynı kesimi uygulayarak tepsimden büyük olabildiğince açıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. 15 bezemi beşerli olacak şekilde açıp keserek tepsime yerleştirdim ve orta katına bu sefer fındık içi kullanacağım. Sizler dilerseniz ceviz içi de kullanabilirsiniz veya Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Son bezemi de güzelce büyütüp merdanemle açtıktan sonra tepsimi üzerine koyuyorum ve kenarlarında güzelce kesiyorum.
Orta kısmını oklavama alıyorum. Üst kapak için kullanacağım. Kenarlarında çok fazla ufak olmayacak şekilde kesiyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Kesmiş olduğumuz kenar kısımlarını düzgün şekilde tepsimize yerleştirmeye özen gösterelim. Kenarları tepsiye yerleştirirken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kapak olarak ayırmış olduğum beşli yufkamı da tepsimin üzerine yerleştiriyorum ve kenarlarını da bıçağımın ters tarafıyla içe doğru katlıyorum. Tabii ki sizler spatula yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Kenar kısımlarını ne kadar güzel muntazam içeriye doğru kıvırırsanız baklavanız da o kadar güzel olmuş olur. Baklava yufkalarımı güzelce içeriye doğru kenarlardan kıvırdıktan sonra artık kesme işlemini yapıyorum. Klasik baklava dilimi keseceğim. Sizler dilediğiniz şekilde de kesebilirsiniz. İlk önce 2 parmak genişliğinde uzun şeritler kesiyorum. Bu aşamalarda sizlere çok fazla sıkmamak adına hızlıca geçiş yapıyorum. Kesemediğim bölümleri tekrar tepsimi ters çevirerek yaptım. Ve şimdi artık klasik baklava şeklini vermeye geldi sıra. Çok fazla ufak dilimli yapmayacağım. Çok büyük de yapmayacağım. Orta büyüklükte baklava dilimleri yapıyorum. Sizler tabii ki dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Baklavanın üzerine dökmek için 200 gram sade tereyağımı erittim. 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum ve yağlı karışımı güzelce karıştırıyorum. Ben sade tereyağı kullandım. Sizler tabii ki normal tereyağı kullanacaksınız. Mutlaka üzerindeki köpüğünü ve dibindeki ayranlı kısmı süzdürmeyi ihmal etmeyin. Baklavanızın üzerinde yanık gibi lekeler oluşmaması için tereyağının üzerine köpüğü ve dibindeki ayranı süzdürmek çok önemli. Sadece sade sıvı yağla da yapabilirsiniz. Yağının baklava her yerine işlemesini sağlıyorum ve tezgahımda 15-20 dakika kadar yağını baklavaya çekmesini sağlıyorum ve tekrardan bu sefer daha geniş uçlu bıçak yardımıyla kestiğim yerlerden geçiş yapıyorum ki baklavam daha güzel bombili ve kabarık dursun diye. Bu arada ben yağ kesinlikle sıcak dökmedim baklava hamuruma. Bunu da belirtmek istiyorum. Ilık olarak döktüm. El yakmayacak bir ılıklıkta olmasına özen gösterin. Kesinlikle baklava hamurunuzun üzerine çok sıcak veya kaynar yağ eklemeyin. Baklava yufkalarınızı arasına güzelce işlemesi için de mutlaka en az 15-20 dakika yağ döktükten sonra tezgahınızda da bekletmeye özen gösterin. Artık baklavam fırına girmeye hazır. Öncesinde ısıtılmış 200 derece alt üst fanlı ayarda orta tarafın bir altında pişireceğim. Baklavayı pişirmek çok önemlidir. İlk önce 200 derece alt üst fanlı ayarda 20 dakika baklava bu renk alana kadar pişirelim. Eğer sizlerin fırınınız 200 derecede çok ısı veriyorsa 180 derece alt üst fanlı ayarda pişirebilirsiniz. Bu renk alana kadar 20 dakika kadar süre geçti. Baklavam da çok güzel kabardı. Ben çok fazla kızarmış baklava sevmiyorum. Eğer sizler daha fazla kızarmış baklava seviyorsanız yarım saat 200 derecede pişirme yapabilirsiniz. 20 dakika 200 derecede pişirdikten sonra 140 alt üst fansız ayara getiriyorum. Yine o tarafın bir altında pişirmeye alıyorum. Yaklaşık baklavamı pişmeye yakın yarım saat kala da alt tabanına koyarak baklavanın altında güzelce pişmesini sağladım. Toplamda yaklaşık 1 saat 50 dakika kadar zamanda ben baklavamı pişirdim arkadaşlar. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Sizler dikkatli şekilde pişirmeye özen gösterin. Genelde çok fazla kırmızı baklava yapmam. Tabii ki sizler seviyorsanız daha fazla kızartabilirsiniz yüksek ısıda. Sizlere hemen baklavamın da katlarını merdane ile açtığım halde ne kadar güzel belirgin olduğunu da göstermek istiyorum. Sadece merdane ile de açarak sizler de bu kat kat ayrılan baklavayı yapabilirsiniz. Baklavam fırından çıktı. Yaklaşık 1 dakika kadar zaman geçti. Üzerine şerbetini döküyorum. Eğer sizler daha çıtır baklava seviyorsanız yaklaşık 3-4 dakika kadar beklemesi tavsiye ederim. Merdane ile de açtığınız için çok fazla hamurlaşıp yumuşamaması için. Belirttiğim gibi ben sevdiğim bir arkadaşım ve dostuma yaptığım için o da biraz yumuşak istedi. O sebeple ben hemen şerbetini döktüm ve şerbetini birazcık az kaynatarak onun istediği kıvamda bir baklava yaptım. Şerbetinizi baklavaya döktükten sonra en az 3 saat kadar dinlenmeye alalım. Ben tepsinin üzerine kesinlikle hiç kapatmıyorum şerbeti döktükten sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şerbet döktükten sonra merdane ile açmamıza rağmen hiç hamurlaşma olmadı. Gayet çıtır çıtır ve katları da çok belirgin.
Eğer sizler dediğim gibi daha çok çıtır seviyorsanız şerbetini fırından çıktıktan 2-3 dakika sonra dökmeye özen gösterin. Ve ben şerbetini 20 dakika bilerek kaynattım. Sizler de mutlaka en az yarım saat kaynatmaya özen gösterirseniz daha çıtır olacaktır. Merdane ile yapabileceğiniz en güzel baklava tariflerinden bir tanesi. Ağzınıza attığınızdan kıyır kıyır dağılan baklava tarifi. Eğer takıldığınız yer, sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum yerine yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Anında gördüğüm an dönüş yapıyorum. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.